Bu haftaki videomuzda NASA'nın Artemis projesini sizlere tanıtacağız. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Edwin Aldrin'in 1969 yılında Ay'a ayak basmasından yaklaşık yarım yüzyıl sonra NASA, Artemis adını verdiği program ile 2024 yılına kadar Ay'a tekrar astronotlar göndermeyi planlıyor. Ve ilk defa bir kadın astronot Ay'a iniş yapıp Ay yüzeyinde yürüyecek. Artemis programı ile Ay'a tekrar gitmenin dışında Ay'da uzun süre kalmakta amaçlanıyor. Apollo programı ile 1968 ve 1972 yılları arasında Ay'a 9 insanlı uçuş gerçekleştirildi. 6 uçuşta astronotlar Ay'a iniş yaptı ve toplam 12 astronot Ay yüzeyinde yürüdü. Astronotların Ay'ın çevresinde ve Ay yüzeyinde yapacağı çalışmalarda elde edilecek tecrübeler bir sonraki hedef olan Mars'a gitmek için kullanılacak. Ay'a tekrar astronot göndermek, 6 ay süreceği tahmin edilen Mars yolculuğuna hazırlanmak için Artemis programındaki ilk adım olacak. Apollo projesi ile Ay'a ilk adım atılırken, Artemis projesi ile insanlığın ilk kez dünya dışında başka bir gezegende sürdürülebilir şekilde çalışmasının ve yaşamasının kapıları açılıyor. NASA, Artemis programında gereken tüm araç ve ekipmanları yeniden tasarladı ve birçok özel şirketle ve uluslararası kurumla işbirliği yaptı. Space Launch System adı verilen dünyanın en güçlü roketi, astronotları Ay'a götürecek Orion uzay aracı, Ay'ın yörüngesine yerleştirilmesi planlanan Gateway isimli uzay istasyonu ve astronotların Ay'a inişinde kullanılacak Human Landing System, Artemis programı için tasarlanan yeni araç ve ekipmanlardan yalnızca birkaçı. NASA, Artemis programında yapılacak uçuşlara ait planı açıkladı. İlk uçuş önümüzdeki yıl Artemis 1 adıyla gerçekleştirilecek. Yeni geliştirilen araç ve ekipmanları test etmek için Orion uzay aracı Ay yörüngesine mürettebatsız olarak gönderilip geri getirilecek. 2023 yılında yapılacak Artemis 2 görev uçuşunda ise bu kez Orion uzay aracı astronotlarla birlikte Ay yörüngesine gidip geri gelecek. 2024 yılında yapılacak Artemis 3 görev uçuşunda ise biri kadın olmak üzere 2 astronot Ay yüzeyine inecek. Artemis programında Ay'a tekrar astronot gönderme, Ay yüzeyinde ve yörüngesinde uzay istasyonu kurma görevi başarıyla tamamlandığında bugünlerde sıkça duyduğumuz Mars'a astronot gönderme hedefine geçilecek. Ay, Mars'a giden yolu gösterecek ve yakın bir gelecekte insanlık Mars'ta olacak. Artemis 1 görevinde kullanılacak Space Launch System isimli dünyanın en güçlü roketi birçok parçanın birleşiminden oluşuyor. Space Launch System roketinin iki ana bölümü bulunuyor. En üstteki bölümde Orion uzay aracı, alttaki bölümde ise roketin yakıt tankları ve motorları bulunmakta. Her bir parça ayrı ayrı üretildikten sonra detaylı olarak birçok teste tabi tutuldu. Testleri tamamlanan parçalar Space Launch System roketini oluşturmak için birleştirildi. Space Launch System roketinin ana gövdesi NASA'nın New Orleans'ta bulunan tesislerinden ateşleme testleri yapılmak üzere Mississippi'de bulunan Stennis Space Center'a nehir yoluyla götürüldü.
Katı roket hızlandırıcılarının ateşleme testleri ise Utah'ta bulunan tesislerde yapıldı. Orion uzay aracı 3 bölümden oluşuyor. 4 astronotun uçuş boyunca yaşayacağı ve çalışacağı mürettebat modülü, mürettebatın yaşam destek sistemleri ile uzay aracının motorunun ve yakıt deposunun bulunduğu Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen European Service modülü ve bir şeyler ters giderse kalkış anında mürettebat modülünü güvenli bir yere uzaklaştırabilecek motorlara sahip bir fırlatma acil durum sistemi. Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde Artemis programı için yeni yer sistemleri inşa edildi. Artemis programının ileri aşamalarında Ay'ın yörüngesinde Gateway adı verilen bir uzay istasyonu olacak. Gateway uzay istasyonu, Dünya ve Ay yörüngeleri arasında hareket edebilecek ve Ay'ın her bölgesine iniş yapılabilmesi için yörüngesini ayarlayabilecek. Gateway istasyonuna istendiğinde yeni bölümler eklenebilecek, istasyon aynı anda birden fazla Ay görevi için kullanılabilecek ve bilimsel araştırmalar yapılabilecek. Ay'a astronotların inişini sağlayacak Human Landing sistem doğrudan Orion uzay aracına da kenetlenebilir olacak. Böylelikle istendiğinde Gateway kullanılmadan da Ay'a iniş gerçekleştirilebilecek. NASA, Ay'a tekrar astronot göndermede kendisine yardımcı olabilecek 3 firma ile çalışıyordu. Astronotları Ay'a indirecek Human Landing sistemin üretimi için Dynetics, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin ve Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX firmaları ile çalışmalar yaptı. NASA bu 3 firma içinden Ay'a astronot indirmek için SpaceX'i seçti. SpaceX'in iniş sisteminde mürettebat için geniş iç hacim ve 2 hava kilidi bulunmakta. SpaceX firması Starship adlı roketini iniş sistemi için geliştirecek. Ay'a iniş denemesi mürettebatlı yapılmadan önce SpaceX'in geliştireceği Human Landing sistemiyle önce mürettebatsız iniş denemesi yapılacak. Seçilen bu iniş sistemi Ay'ın farklı bölgelerine iniş yapma imkanı sunuyor. Human Landing sistem, diğer bir adıyla iniş modülü, Gateway'den Ay yüzeyine astronotları indirmek ve sonra tekrar Ay yüzeyinden Gateway'e geri getirmek için kullanılacak. NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde Space Launch System roketi önümüzdeki sene yapacağı Artemis 1 uçuşu için bekliyor. Gelin şimdi Artemis programında önümüzdeki yıl gerçekleşecek ilk görev uçuşu olan Artemis 1'i biraz daha detaylı tanıyalım. Orion uzay aracının izleyeceği rota Apollo programından farklı olacak. Orion uzay aracı Ay'ın daha ilerisine Dünya'dan 280.000 mil uzaklığa gönderilecek. İlk defa Dünya'dan bu kadar uzak bir mesafeye insan taşımak için üretilmiş bir uzay aracı gönderilecek. Artemis 1, Orion uzay aracının, Space Launch System roketinin ve Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan fırlatma sistemlerinin birlikte test edildiği mürettebatsız bir uçuş görevi olacak. Artemis 1 uçuş görevinin birinci hedefi, Orion uzay aracının astronotlarla birlikte uçmadan önce Dünya'ya emniyetli bir şekilde geri döndüğünden emin olmak. NASA, mürettebat ve ağır yükleri fırlatmak için büyük bir ana gövdesi ve 2 adet katı roket hızlandırıcısı olan Space Launch System adlı dünyanın en güçlü roketini inşa etti. 4 adet Ares-25 motor ve 2 adet katı roket hızlandırıcısı çok kısa bir süre içerisinde Space Launch System roketinin yükselmesini sağlıyor. NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39B fırlatma rampasından dünyanın en güçlü roketi Space Launch System 8,5 milyon poundluk itme gücüyle havalanacak.
Fırlatmadan yaklaşık 2 dakika sonra katı roket hızlandırıcıların yakıtı tükenecek ve serbest kalacaklar. Daha sonra fırlatma acil durum sistemi Space Launch System roketinden ayrılacak. Fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Space Launch System roketinin yakıtı tükenecek ve Orion uzay aracından ayrılacak. Bir süre sonra European Service modülünün panelleri açılacak, uzay aracının motoru ateşlenecek ve Orion uzay aracı Ay'ın yörüngesine doğru hareket edecek. Kriyojenik itiş katmanı yakıtı bittikten sonra Orion uzay aracından ayrılacak ve üst katman bilimsel deneyler ve teknoloji denemeleri yapmak için küçük uydular fırlatacak. Orion, Avrupa Uzay Ajansı tarafından sağlanan European Service modülü ile birlikte Ay'a birkaç gün süren yolculuk yapacak ve Orion'un sistemleri Ay'a giderken test edilecek. Ardından Orion, Ay yörüngesine girmek için Ay'ın yerçekimini ve European Service modülünde bulunan motorları kullanarak Ay yüzeyinin yaklaşık 60 mil üzerinde uçacak. Artemis 3 görevinde ise Orion Gateway istasyonuna kenetlenecek. Ay yüzeyine inecek astronotlar Human Landing System adı verilen iniş modülüne geçerken diğer astronotlar Gateway'de kalacaklar. Dünyaya geri dönecek astronotlar Gateway istasyonunda Orion uzay aracına geçecekler ve daha sonra Orion uzay aracı Gateway istasyonundan ayrılacak. Sistemler kontrol edildikten sonra motorlar tekrar ateşlenecek ve Orion Ay'ın yörüngesinden çıkıp Dünya'ya doğru yola koyulacak. Üç haftalık görev uçuşunda 1 milyon milin üzerinde mesafe kat edildikten sonra Orion Dünya'ya geri dönecek. Dünya'ya yaklaşırken European Service modülü ayrılacak ve Orion mürettebat modülünün açısı ısı kalkanı öne gelecek şekilde ayarlanacak. Saatte 25.000 mil hızla Dünya atmosferine giren Orion mürettebat modülü hava sürtünmesiyle önemli ölçüde yavaşlarken aynı zamanda yaklaşık 5000 derece sıcaklığa maruz kalacak. Orion mürettebat modülünün dönüş hızı ve maruz kalacağı sıcaklık şimdiye kadar bir uzay aracının ulaştığı en yüksek değerler olacak. Orion mürettebat modülünün hızı saatte 480 km iken paraşütler açılacak ve paraşütler denize inmeden önce kapsülün hızını yaklaşık saatte 30 kilometreye düşürecek. Bu hafta size NASA'nın Artemis programını tanıtmaya çalıştık. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden hazırlayacağımız farklı bir videoda buluşmak üzere.